Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri bu Instagram hesabımda çokça ilgi gören minnoş sepetlerimle karşılıyorum. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de elimden geldiğince sizlerin talepleri doğrultusunda fırsat buldukça video çekip sizlere yardımcı olmak için karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar bu sepetleri kendi mutfağım için hazırlamıştım. Ama çok talep ve ilgi gördü. Yapımını sizlerle de fırsat bulmuşken paylaşmak istedim. Şimdi arkadaşlar önce sepetimizi inceleyelim. Bakın sepetimizin içine şu şekilde ben keçeden altlıklar kesip koydum ki hem altı astığınız zaman daha tok bir görüntüye sahip olsun. Hem de daha düzgün dursun diye böyle bir fikir geldi aklıma. Siz de böyle yapabilirsiniz. Bunları ben 2 boy olarak çalıştım. Siz istediğiniz şekilde, istediğiniz boylarda da çalışabilirsiniz. Yani aynı da yapabilirsiniz. Küçük de yapabilirsiniz birbirinden. Benim yaptığım gibi bakın biri biraz daha küçük. Şimdi öncelikle bunları bir ölçelim. Ama dediğim gibi ölçü tamamen benimkilerinin ölçüsünü vermek amaçlı. Siz istediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. Şöyle etrafını bakın bunun 38 santim çevresinin genişliği. Bu bir tık daha küçük öbüründen. Bu da bakın 34 santim. Yükseklikleri aynı ama çünkü aynı yere asacağım için aynı boyda yapmak istedim. O yüzden ikisi de tabana kadar 10 santim arkadaşlar. Bu da 10 santim. Çünkü astığınız zaman hani dengesizlik olmaması açısından ikisini 10 santim yaptım. Şimdi bunun için arkadaşlar 4,5 milim tığ kullanıyorum. Normalde ben 3,5 milim tığla kağıt iplerimi örüyorum çanta yaparken, ama bunda ipim biraz kalındı arkadaşlar. Bakın kağıt ipim biraz kalın. Ona göre tığ numaramı biraz büyüttüm. Ama ipiniz çok ince ise 3,5 milimle de örebilirsiniz. Şu şekilde ben bunda hasır örgü kullandım. Bakın hasır model. Bu zaten bir alttan bir üstten aldığınız için bir tok bir görüntüye sahip oluyor. Bakın 4,5 numarayla işlememe rağmen çok sıkı oldu ve sert bir duruş var. Dediğim gibi kağıt ipim de biraz kalın açıkçası. Siz elinizdeki kağıt ipe göre tığ numarasını ayarlayabilirsiniz. Ama ben buradaki hasır örgünün daha güzel görünmesi için büyük tığ numarasıyla yapmayı tercih ettim. Şu şekilde yapabilirsiniz eğer ipiniz ince ise. Alt taban kısmını küçük tığ numarasıyla, üstte gene hasır olan yere, hasır model olan yeri bir tık büyük numarayla da yapabilirsiniz. Ama ben şu an ipim kalın olduğu için dediğim gibi altını da üst kısmını da 4,5 milim tığ ile yapacağım arkadaşlar. Burada arta kalan iplerinizi kullanabilirsiniz. Gram olarak dediğim gibi 50 gram 75 gram civardır bu top galiba. Yani daha az da olabilir, bilmiyorum. Çünkü tartı makinem yok. Ben elimde kalan ipleri değerlendirdim. Şimdi arkadaşlar yapımına geçeceğiz. Yapımına geçmeden önce sizden küçük bir ricam var. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Hala bunu soran oluyor bana, ücretli mi diye. Hayır, tamamen ücretsiz. Ücretsiz bir şekilde abone olup yorumlarınızı, fikirlerinizi bana yazabilirsiniz. Hem beni desteklemiş olursunuz hem de videolarım daha çok kişiye ulaşarak emeğimin karşılığını almama yardımcı olursunuz arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ediyorum ve minnoşların yapımına geçebiliriz. Arkadaşlar önce bir yuvarlak taban yapmamız lazım ve burada büyük boy sepetim, yani sepetimin tabanında bakın, şimdi ilk önce tabanını ne kadar genişletmişim o sırayı bir sayalım. Ama dediğim gibi siz ne kadar büyük istiyorsanız o kadar genişletebilirsiniz. Şimdi buradan başlayarak 1 2 3 4 5 6, bakın bununla birlikte 6 sıra arttırım yapmışım. Bir sırada düz hiç arttırım yapmadan sık iğne döndüm. Şimdi burada arkadaşlar sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halkayı bilmeyen arkadaşlarım için şu şekilde göstereyim. Yuvarlak tabanın detaylı anlatım için sayfamda var. Oradan bakabilirsiniz. Öncelikle ipimizi şu şekilde alıyoruz. Parmağımızı etrafına şu şekilde bir tur doluyoruz. Sonra tığımızı bakın doladığımız yerden geçiriyoruz. Şöyle ipimizle birlikte burayı tutuyoruz ve bir ilmek çıkarıyoruz. Bu kilit sık iğnemiz diyelim. Ve tekrar batıyoruz. Bakın bir tane olmuş oldu. Şimdi halkanın içine 7 adet sık iğne yapacağız arkadaşlar.
6, 7. Bunu da şu şekilde sayabiliriz arkadaşlar. Bakın burada başaklar oluşuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi bunu yaptıktan sonra şu uzun bıraktığımız ipi yavaşça çekiyoruz. Fazla hızlı çekmemeye çalışın. Çünkü kağıt ip kopabilir. Ve bunu kesmiyoruz. Bunu sonra bitiminde iğne yardımıyla böyle yürütüp tabanda saklayacağız ki sağlam bir görüntü olsun. Şimdi arkadaşlar burada başlangıç yerimiz var. Şimdi buraya bir ilmek belirleyici takalım. Eğer karıştırmam diyorsanız takmak zorunda değilsiniz ama hiç yapmayan arkadaşlar için göstermek istedim. Bakın şimdi bu ilk gelen sık iğnemiz. Şimdi buraya batıyoruz ve bu sık iğnenin içine 2 tane sık iğne yapıyoruz. Ve ilk yaptığımızın şöyle bakın ilmeğin tepesine iğne belirleyicimizi taktık. Şimdi ikinciyi yapıyoruz. Aynı sık iğnenin içine bir tane daha sık iğne yani. Şimdi bakın 7 tane olan sık iğnelerimizi 14'e çıkaracağız. Bu da her sık iğnenin içine 2 tane sık iğne yaparak oluyor. Bakın. Şimdi buradaki sık iğneye batıyoruz. İçine 2 tane sık iğne yapıyoruz. Toplamda 7 tane olan sık iğnemiz 14'e çıkacak bu sırada. Dediğim gibi burada ipiniz daha ince ise taban sayınızı arttırımınızı biraz daha arttırabilirsiniz istediğiniz tabana ulaşana kadar. İpin kalınlığı çok önemli arkadaşlar burada. Yani aynı ölçüyü tutmayabilir. Dediğim gibi ölçü önemli değil. Kendi gözünüze nasıl güzel geliyorsa, ne kadar büyüklükte istiyorsanız o kadar tabanınızı genişleteceksiniz. Çünkü zaten tabandan sonra hiç arttırımı yok. Direkt öreceğiz. Şimdi bakın son sık iğneye de geldik. Buraya da 2 adet sık iğne yapıyorum. Şimdi buranın açılmasını merak etmeyin. Zaten elimizle bunu sıkıp düzelteceğiz. Şimdi arkadaşlar burada başlangıç noktamıza geldik. İlmek belirleyicimi alıyoruz. Şimdi artık bir tek bir çift yapacağız. Şimdi ilk tekimizi yapıyoruz. Şimdi yine buraya ilmek belirleyicimizi takıyoruz. Kaybetmeyelim. Sonra çift yapıyoruz. Tek yapıyoruz. Çift. Yani aynı sık iğnenin içine 2 kere sık iğne yapıyoruz. Çift dediğimiz bu. Tek sık iğne. Şimdi şunu da azıcık sıkalım. Dediğim gibi biraz kontrollü sıkın. Çünkü kağıt ip diğer ipler gibi değil, kopabilir. Sıktık. Şimdi en son tek yapmıştık. Şimdi tekrar çift yapıyoruz. Şimdi tek yapıyoruz. Yandakine çift, yani 2 tane sık iğne aynı boşluğa. Şimdi tek, çift, tek, çift, tek ve sonuncu sık iğnemizi de çift yaparak bitiyoruz. Çünkü zaten burası tekti başlangıcımız. Şimdi başlangıç noktasına geldik. Dediğim gibi arada ilmeğimizi şöyle çekebiliriz. Bakın şu şekilde. Sonra bunu dediğim gibi saklayacağız, gizleyeceğiz. Şimdi buradan ilmek belirleyicimizi tekrar çıkarıyoruz ve şimdi iki tek bir çift yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben yuvarlak tabanlarımda böyle kesik çizgiler, yani köşeli çizgi istemediğim için çiftlerimi yaparken, yani aynı çiftler üst üste gelmesin diye bir yöntem kullanıyorum. Şimdi bunu göstereceğim size. Şimdi iki tek bir çift yapacağız ama bakın şimdi burada 1 2
Bir, iki tane tek yapınca çift çiftin üstüne geliyor bakın burada. Ben bu çiftler çiftin üstüne gelsin istemediğim için sadece çift sayılarda burada bir ayırma işlemi yapıyorum. Yani çift sayı derken iki tek bir çift, 4 tek bir çift gibi, yani çift olan sayılarda yapıyorum sadece bunu. Tek olanlarda yine aynı şekilde devam edip ilerliyoruz. Şimdi burada bakın 2 tek yapacağım ama buraya gelmesini istemiyorum. O yüzden önce bir tekimi yapıyorum buraya. Şimdi buraya ilmek belirleyicimi koyuyorum. Bu sadece bu başlangıçta oluyor ve çift sayılarda oluyor arkadaşlar. Bu sayede çiftler üst üste gelmeyecek ve köşeli bir görüntümüz olmayacak. Şimdi bir tane teki yaptım. Buraya çiftimi koyuyorum. Sadece bu başlangıç için geçerli. Çiftimi koyduktan sonra artık iki tekimi yapıyorum. Tekrar bir, iki tek. Şimdi bir çift. Bu sadece başlangıç sırasında bu işlemi yapıyoruz. Şimdi tekrar bir, iki tek ve bir çift, yani aynı yere iki kere batıyoruz. Evet, tekrar bir, iki tane tek ve yanına bir tane çift. Bakın burada gördüğünüz gibi çiftin üzerine tek gelmiş olacak. Şimdi iki tane tek, bir tane çift, tekrar iki tane tek, bir tane çift. Şimdi burada şöyle bir yaklaştırayım. Şimdi iki tane tekimi yapıyorum. Bakın. Ve bir çiftimi yapıyorum. Şimdi sonuncuya bir tane tekim kaldı ve bir tane tekimi yapıyorum. Bakın arkadaşlar, başlarken zaten bir tek buraya yapmıştık. Bir tek de sonra da kaldı. Yine iki tekimiz olmuş oldu. Yani bir tek burada, bir tek burada, iki tek oldu. Yani buradaki amaç sadece çiftlerin üst üste gelmemesi. Eğer çiftleriniz üst üste gelirse köşeli bir görüntünüz olur. Bu sefer de tam olarak yuvarlak bir görüntü elde edemezsiniz arkadaşlar. Köşegeniniz olur. Yani yedigen gibi düşünün. Bu kenarları sivri sivri olur. Onu istemiyoruz. Şimdi işaret belirleyicimizi çıkarıyoruz. Şimdi 3 tek bir çift. 3 tek, 3 de tek sayı olduğu için burada direkt 3. tekimizi ilkini yapıyoruz. Tekrar ilmek belirleyicimi buraya takıyorum. 3 tekimi direkt hiç bölmeden, deminki gibi bölmeden 3 tane tekimi yapıyorum. Dediğim gibi tek sayılarda aynı şekilde işlem devam ediyor. Bir tane çift. 3 tane tek. Bir tane çift. Arkadaşlar burada hızlı gittiğimi düşünüyorsanız videoyu yavaşlatıp da o şekilde de izleyebilirsiniz. İki, üç ve bir çiftimi yapıyorum. Bir, iki, üç tek, bir tane çift. Bu sıramızı da 3 tek bir çift olana kadar, bitene kadar aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Üç tek, bir, iki, üç tek, bir çift ve
tekle başladığımız için sıramızın sonu çiftle bitecek arkadaşlar. Bakın 3. tekimizi yapıyorum ve bir çiftle belirleyicimizin olduğu yere geldim. Şimdi bakın 4 tek bir çift, yani 4 çift sayı olduğu için burada yine sayımızı bölerek çiftlerin üstüne gelmesini engelleyeceğiz. Burada aynı şekilde ilmek belirleyicimizi çıkarıyoruz. 4 tane tek yapacağım. İkisini bir ayıracağım. İkisi de bu tarafta zaten dönüşte kalmış olacak. İlkini yapıyorum. Buraya tekrar koyuyorum. Bir. İkinci tekimi yapıyorum. Şimdi çiftimi yapıyorum arkadaşlar. Bir. Evet, bakın çiftimi yaptım. Şimdi 4 tek yapacağız. Sadece bu başlangıçta geçerli. 4 tekimi yapıyorum. 1 2 3 4 tek. Şimdi bir tane çift, yani aynı noktaya 2 sık iğne. Şimdi bu sırayı da bu şekilde yapıp bitirip gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın burada son çiftimi yaptım ve 2 tane tekim kaldı. Burada başlarken 2 tekle başlıyorduk ya, ayırıyorduk. Şimdi 2 tek de burada kalmış olması gerekiyor. Yani 4 tekimiz burada, 2 sağda 2 solda olmak üzere 4 tekimiz oluyor. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle elimizi düzeltelim. Bu şekilde bırakıp bardak altta da yapabilirsiniz. Yani fikrinizde olsun, kenarlarını dönüp de. Şimdi sayalım tabanımızı, bakalım kaç sıra olmuş. 1 2 3 4 5 6 sıra. Bakın 6 sıra tabanımız oldu. Şimdi bu sırada artık hiç arttırım yapmadan bir sıra sık iğne yapacağız. Buradan işaret belirleyicimi çıkaralım. Yine tekrar bunu buraya takacağım ki üste çıkarken yerimizi karıştırmayalım diye. Şimdi tekrar bu sırayı bakın hiç arttırım yapmadan tamamen normal sık iğne üzerine tek sık iğne yaparak bütün çevreyi dönüyoruz. Evet, bütün sık iğnelerimi döndüm. Bakın. Şimdi burada işaret belirleyicimizi şöyle şu şekilde aşağı alacağım arkadaşlar. Artık çünkü spiral halde birkaç sıra sık iğne öreceğiz. Ama burada yerimiz belli olsun diye bunu gene buraya şöyle alt tarafa doğru takıyorum. Şimdi burada bakın şurada hasır modele geçmeden toplamda 3 sıra sık iğne yapmışım arkadaşlar. Bu 3 sıra sık iğne yaptıktan sonra hasır modele geçmişim. Şimdi buraya 3 sıra spiral halde, yani döne döne, hiçbir birleştirmek yok. Döne döne 3 sıra sık iğne yapacağız. Buradan zaten sıranızı anlamak için burada belirleyicinin olduğu yerden yardım alarak kaç sıra yaptığınızı öğrenebilirsiniz. Şimdi 3 sıra sık iğnemi tamamladıktan sonra hasır modeline geçeceğim. Ben 3 sıra sık iğnemi tamamlayayım. Siz de tamamlayın. Sonra hasır modeline geçelim. Evet arkadaşlar, bakın sık iğnelerimi tamamladım. Buraya dediğim gibi ilmek belirleyicini takarsanız kaç sıra olduğunu görebilirsiniz. 1 2 3. sırayı da tamamladım. Şimdi hasır modeline geçeceğiz arkadaşlar. Aslında bu modeli çoğunuz biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için tekrar göstereceğim. Ben de sepetlerde bunu çalıştım. Çok güzel duruyor ve tok bir görüntüsü var. Dediğim gibi 4,5 milim tığla işlememe rağmen oldukça böyle sert bir yapısı oldu. Şimdi bakın şurada ilk önce arkadaşlar önde gelen sık iğnenin bir alt ilmeğinden ilmek çıkarıp sık iğne yapacağız. Sonra yanındakinden normal. Bakın şu şekilde. Şunun ilk önde gelen bakın sık iğne burası ve bunun altı. Altına batıyorum. Çok ipimi gerdirmeden buraya bir sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde. Sonra yanındaki sık iğneye normal. Bakın. Normal sık iğne yapar gibi sık iğnemi yapıyorum. Şimdi yanda gelenin buraya değil altına, yani şuraya batıyorum. Çıkarıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Sırada gelen sık iğnemizin normal tepesine batıyorum. Normal sık iğnemiz. Sırada gelen sık iğnenin dibine batıyorum. Buraya değil, buraya, bakın şöyle yaklaştırayım. Dibine batıyorum ve yukarı çıkarıyorum. Sırada gelenin
tepesine, yani bir sık iğnenin dibine batıyoruz. Bir yandakinin tepesine. Bu şekilde tekrar gösteriyorum. Sırada gelen sık iğne burası ve bunun dibine. Bu şekilde. Sırada gelen sık iğnenin tepesine. Sırada gelen sık iğnenin dibine. Bu sırayı da aynı şekilde bir normal sık iğne, bir de sık iğnenin dibine batarak yukarıya şöyle uzatarak biraz çıkartıyoruz ki bu hasır modelimiz güzel görünsün. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyor. Şimdi sıra sonunda aynı yere aynı şey denk gelebilir. Onu da zaten göstereceğim. Onu da uyarlayacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Orada bir sıkıntı olmayacak. Şimdi bütün sırayı bu şekilde yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Şurada işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Burada son sık iğnem kaldı. En son kısa sık iğne yapmıştık. Yani normal sık iğne. Şimdi bir tane daha buraya uzun sık iğne yapıyorum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 2 tane uzun sık iğnem oldu. Şimdi üst sırada örneklerimizi kaydırarak yapacağız. Yani şu şekilde bakın, bu örnekler böyle çapraz durduğu için örneklerimizi kaydırmamız gerekiyor. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Uzun olan sık iğnelerin tepesine normal sık iğne, bakın bu şekilde. Burada kısa olan yaptıklarımız sık iğnelerimizin dibine batıyoruz ve buraya uzun sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde örneğimiz kaymış oluyor. Bakın uzun sık iğne geldi önde. Burada kısa sık iğne. Buradaki kısa sık iğnenin dibine batıyoruz. Uzun sık iğne yapıyoruz ve örneklerimiz bu şekilde kaymış oluyor. Diyeceksiniz ki benim burada uzun sık iğne değil de burayı kısa geldi diyeceksiniz mesela. Onu da şu şekilde ayarlayabilirsiniz. Bakın arkadaşlar. Eğer burada buraya kısayı yaptık diyelim. Eğer burada sizin tekrar bir kısa varsa şöyle bakın, dibine batın buradaki. Merak etmeyin, hiçbir şeyde çözümsüz bir şey yok. Buraya batıp bakın tekrar uzun yapıp tekrar buradan kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bakın buraya mesela uzundan sonra şimdi ikisi uzun oldu yan yana. Şimdi hemen bunun tepesine batıp mesela sık iğnenizi yapıp sıranıza devam edebilirsiniz. Hani benimki denk gelmedi diye sıkıntı yapmayın, bu şekilde telafi edebilirsiniz. Şimdi ben kaldığım yerden tekrar başlıyorum. Şimdi buraya en son uzun batmıştık. Bakın sırada gelen uzunun tepesine batıp kısa sık iğne yapıyoruz, söylemiştim. Sırada gelen kısa sık iğnenin dibine batıyoruz, uzun, yandaki uzunun tepesine batıyoruz, kısa sık iğne, normal sık iğne, yani sıradaki sık iğnenin dibine batıyoruz. Bu şekilde uzun sık iğnenin tepesine batıyoruz. Sırada gelen kısanın dibine batıyoruz. Bakın. Şöyle dibine batıyoruz ve uzun sık iğne yapıyoruz. Uzun sık iğnenin tepesine normal sık iğne. Kısa sık iğnenin dibine ve uzatıyoruz. Zaten artık her sırada bu değişecek. Uzunların üstüne kısa, kısaların üzerine uzun yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde modelimiz döne döne yükselecek. İstediğiniz boya gelene kadar bunu bu şekilde ilerleteceksiniz arkadaşlar. Ben şimdi sıra sonuna kadar geleyim. Tekrar yön değiştirmeyi tekrar size göstereceğim. Bakın sıra sonuna kadar geldim. Burada yine aynı şekilde artık döne döne uzunların üzerine kısa, kısaların altından batarak uzun sık iğne yapacağız. Burada bakın en son uzun sık iğne ile bitirdim. Şimdi uzun sık iğnenin tepesine batıyorum ve kısa sık iğne yapıyorum. Önde gelen, yani önümdeki sık iğne kısa, bakın hemen dibine batıyorum ve uzun sık iğne çıkarıyorum. Uzun sık iğne var önümde, tepesine batıyorum. Normal kısa sık iğne. Kısa sık iğne var önümde, dibine batıyorum. Uzun sık iğne. Uzun sık iğnenin tepesine batıp normal sık iğne. Kısa sık iğnenin dibine batıyorum. Uzun sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Artık bu şekilde
dönerek istediğimiz yüksekliğe gelene kadar bunu bu şekilde ilerleteceğiz. Hiçbir değişiklik yok. Şimdi istediğim boya gelince şu bakın ağız kısmı, bunu yapmadan önce bir sıra sık iğne yapacağız ve bu ağız kısmı yaparken askı kısmını yapacağız. Bunu göstereceğim ama dediğim gibi biraz böyle yukarı doğru ilerleteceğim, büyüteceğim. Sonra tekrar size askı yapımını, bitişini, oraları göstereceğim arkadaşlar. Ben örmeye devam edeceğim. Sonra görüşeceğiz arkadaşlar tekrar anlatım için. Evet arkadaşlar, bakın örneğimiz iyice belli olmaya başladı. Dediğim gibi istediğiniz yüksekliğe gelene kadar bu işlemi tekrarlayacağız ama tekrar ben göstermek istedim. Şimdi bakın arkadaşlar, zaten örneği kurduktan sonra dönerek, artık yani yok, dönerek spiral halde örmeye devam ediyoruz. Burada tekrar göstereyim, bakın işaretleyicimin olduğu yer benim zaten şurada başlangıç ve bitiş noktam, yani çantanın yukarı çıkış noktamı belirtmek için taktım. Şimdi bakın burada tekrar göstermek istedim, anlaşılmayan bir nokta kalmasın diye. Uzun sık iğnenin tepesine kısa yapıyoruz. Kısa sık iğnenin altından batıp uzun sık iğne yapıyoruz. Şu şekilde uzun sık iğnenin tepesine batıp normal sık iğne, kısa sık iğnenin dibine batıyoruz ve uzun sık iğne, kısa, uzun, kısa, uzun. Bu şekilde bakın örneğimiz ortaya çıkmaya başladı. Dediğim gibi yapacağımız hiçbir şey yok. Artık bu şekilde yukarıya doğru örneğimizi uzatacağız. Ben buradakileri sayayım size. Bakın şöyle yan yan sayacağız. Çünkü örnek bu şekilde ilerliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane hasır modelinden yapmışım arkadaşlar. Bundaki de bitince tekrar size göstereceğim. Burada da şu anda bakın şu ilmek belirleyicimden doğru sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 adet olmuş. Tahmini 10'u kadar 10 adet yapıp sonra bitiş kısmına geçeceğim. Oraya kadar örüp geliyorum. Bitiş ve askı kısmına geçeceğiz. Ben hasır örneklerimi tamamladım. Bakın şimdi sayalım. Şimdi şurada işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim arkadaşlar. Hatta şuraya sık iğne batayım. Tam sırası hizasına geldim. Buradan başlayarak bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ben burada 11 adet hasır modeli yaptım. Dediğim gibi boyut tamamen size kalmış. Bu arada başlangıçtaki ipimizi de yürüttüm ve kestim. Şimdi burada bir sıra sık iğne yapacağız arkadaşlar. Tamamen bütün şu gördüğünüz bakın şuralara batarak bir sıra sık iğnemiz var. Şimdi bütün bu bakın zaten belirgin yerler, sık iğnelerimizin tepesine batıp birer tane sık iğne yapıp dönüyoruz, askı yapacağız. Evet arkadaşlar, bakın burada sık iğnelerimi tamamladım. Şimdi son sık iğnemi de yapıyorum. Başlangıç noktamıza burada geldik. Bakın şurada başlangıç noktamıza geldik. Buradan şimdi zincir çekiyoruz. Askı kısmını ayarlayacağız. Askı kısmı bence kancaya takacaksanız çok uzun olmasın arkadaşlar. Burada önemli bir püf noktası var. Bununla birlikte, daha doğrusu bir yerde görmedim arkadaşlar. Kendimce böyle bir yöntem uyguladım ki askının daha sağlam olması için. Şimdi burada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 adet zincir çektim. Göz kararı sizin elinizin, yani koyacağınız yere de bağlı. 12 adet zincir çektim. Şöyle bakın, şöyle şu şekilde ayarlıyorum. Yani bu benim için yeterli mi? Şu şekilde ayarlıyorum ve alttan da
battığım yeri saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın şu 1, 2, 3, 4, 5. sık iğneye şöyle batıyorum. Bakın. Şu şekilde. Ama derseniz ki biraz daha geniş olsun. O yüzden istediğiniz gibi, dediğim gibi size bağlı. Ben bir adet daha çekeyim, 13 olsun ve 6.'ya batalım. Daha geniş bir askı olmasını isterseniz. 13 adet zincir çekmiş oldum. 6. adet sık iğneye batacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın. Şimdi bunu battıktan sonra şu şekilde 6.'ya battıktan sonra ilmek kaydırma yöntemiyle şöyle tığımdaki ilmeğin içinden geçiriyorum ve sabitliyorum. Şimdi arkadaşlar, püf noktası burada. Bu askının sağlam olması için 2 kat zincir çekeceğim arkadaşlar. Şimdi tekrar 13 adet zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bakın. Tekrar 13 adet zincir çektim. Şimdi şu şekilde döndürüyorum örneğimi. Bunun bakın şöyle başlangıç dibine batıyorum. Buradan tekrar bir ilmek kaydırma yöntemiyle bundan kaydırıyorum ve bir adet zincir çekiyorum ve dönüyorum. Bakın, çift askımız oluyor. Döndükten sonra buraları sık iğne yapıyorum. İkisini bir. Bakın, şu şekilde. Bütün bu askımın etrafına, zincirlerimin etrafına şöyle sıkıca dolduruyorum. Sık iğne ile. Bunu da dediğim gibi bu işlemler bu sepet için çok önemli. Cansız bir askı veya cansız bir örgü güzel durmaz arkadaşlar. Aşağı sarkar. Ne koyarsanız koyun. Öyle bir görüntü istemediğim için ben de böyle bir yöntem buldum. Dediğim gibi bilmiyorum, daha önce başkası böyle yapan var mı? Bu şekilde bütün askılarımızın içini tamamlıyoruz. Şimdi hepsini yaptıktan sonra ikinci önemli işleme geçeceğiz arkadaşlar. Bu da çok önemli. Şimdi bakın. Oldukça sıkı ve sert bir askı oldu. Sonuncuyu da yapıyorum. Ya burada sayı önemli değil, dediğim gibi askıyı tamamen kaplayacak şekilde ve dibine batıyorum. Bakın. Şuraya batıyorum ve ilmeği içinden kaydırıyorum. Bakın, burası da çok önemli arkadaşlar. Şimdi ağzımıza ilmek kaydırma yöntemi uygulayacağız. Buradan başlayıp, çünkü içine ağırlık koyduğumuz zaman bu ağzının esnememesi gerekiyor. Askının da sağlam olması gerekiyor. Şimdi bütün sık iğnelerin içinden ilmek kaydırma yöntemiyle bütün ağız kenarımızı geçeceğiz. Şimdi hiç bilmeyen arkadaşlar için tekrar burayı göstereyim. Sık iğnemizin içine batıyoruz. İlmeğimizin içine ipimizi alıyoruz. Tığımızdaki ilmeğin içinden geçiriyoruz. Sık iğnemizin bakın tepesinden batıyoruz. İpimizi arkadan alıyoruz ve tığımızdaki ilmeğin içinden geçiriyoruz. Bir kez daha göstereyim. Şu şekilde bakın, ilmeğimizi alıyoruz ve tığdaki ilmeğin içinden geçiriyoruz. Bütün bu ağız kenarına bu işlemi uyguluyoruz. Ve sepetimiz bitmiş oluyor arkadaşlar. İnanın yapımı çok kolay. Bir günde 2 tane örebilirsiniz. Bütün kenarlarımı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi sona doğru yaklaştık. Burada bakın askımızın ucuna kadar geldik. Şimdi burada şurası kaldı askımızın yapılmamış kısmı. Burayı da yapıyoruz tabii ki. Şimdi buraya geldikten sonra bakın şurada askımızın dibindeki boşluğa batıyoruz. Buradan da ilmek kaydırma. Buradan devam ediyoruz. Bakın şuraya batıyoruz. Göstereyim şöyle yakın. Buraları da
alttan geçip ilmek kaydırma işlemimizi yapıyoruz. Burayı da yapmayı unutmayın. Esneme olmaması açısından burası da önemli. Şimdi bakın sonuncu şu dibine geldik. Buraya da yapıyoruz. Ve başlangıç bakın şuraya bağlayacağız bunu ve ipimizi yürüterek keseceğiz. Gördünüz mü ne kadar güzel duruyor. Şimdi buradan dediğim gibi iğne yardımıyla da yapabilirsiniz. Şimdi ipimi keseceğim ve ben bunu yürüteceğim. Ondan sonra keseceğim. Mutlaka ipinizi kestikten sonra bu ne yaparsanız yapın hiç fark etmez. İpinizi direkt kesmeyin. Bakın yürütün, tığla da gizleyebilirsiniz. Ben şimdi size onu da göstereyim. Bakın şu şekilde tığımı alıyorum. Bakın bu şekilde görünmeyecek şekilde aynı örneğimin hizasında aralardan alıp ipimi bu şekilde yürütüyorum ve sonra kesiyorum. Bunu dediğim gibi çantalarınız içinde ne örüyorsanız örün. Fark etmez. Bu işlemi yapın mutlaka. Direkt ipinizi kesmeyin. Ve tam yürütme işlemi de bitti. İpimi de kestim. Evet. Evet arkadaşlar bakın. Sepetimiz bitti. Bakın şu şekilde. İçinde göstereyim ve ben bunları kullanırken içine şöyle ufak keçeler kesiyorum. Bakın şöyle dibine koyuyorum ki daha tok dursun. Altı sarkmasın. Yani ağır koyduğunuz ağırlığa göre değişir ama fındık, ceviz veya o tip bir şey koyduğunuzda sarkma yapmaması için. Bakın bu şekilde oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de evde kalan iplerinizle kolayca örebilirsiniz. Bakın başlangıçta gösterdiğim ipten şöyle şu kadar bir ipim bile arttı arkadaşlar. Bunları renk renk de örebilirsiniz. Dediğim gibi benim ipimden de bu kadar kaldı. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğenip yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Bir dahaki videoya kadar hoşça kalın arkadaşlar.